Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Canan Hanım'la birlikte rüyaları konuşuyor olacağız. Ama önce kısaca kendisini tanıtmasını istesek bize ne der? Merhaba, beni ağırladığınız için teşekkür ederim. İzleyenlere de şimdiden katkısı olsun inşallah. Ben Canan Güven, evliyim. 2 tane evladım var. Maşallah. Dünya Molası adında kitabım var. Rüyalarla ilgili yolculuk serüvenimde kendime giden öz yolculuğumla aslında başladı diyebilirim. Hı hı, Bunun için alan açarak başladım aslında. hı hı, İnsanların kendine alan açması bu yönde çok kıymetli ve çok değerli. Çünkü biz dışarıya yönelik yaşıyoruz hayatımızda. Hep dışarıya hizmet ediyoruz. İşte özellikle kadınlar için söyleyecek olursak birçok şeyle ilgileniyorlar. hı hı, İşte çalışma, ev, çocuklar, iş hayatları. Biraz da tabii ki bu kapitalist sistem de birçok anlamda baskılıyor. Kendimize alan açma konumuzu. Yani bir 10 dakika bile zamanı kendimizi aslında çok görebiliyoruz. O yüzden aslında bütün o öz yolculuklar, rüya alemi dediğimiz ya da kendimize giden yolda hı hı, aslında ilk başta kendimize alan açarak başlamamız gerekiyor. hı hı, İşte bu benim alanlarımda böyle gece herkesi uyuduktan sonra, bütün dünya telaşım bittikten sonra, annelik, eş ya da çoluk çocuk vazifeleri bittikten sonra hı hı, başlayan süreçler. hı İşte bu hı, sonra sistemimize işte şu saatte yemek yiyebilirsin, bu saatte o çalışabilirsin diye dikte ettiği saatler arasında hı hı. işte o molalarda diyeyim. Ama neden Dünya Molası kitabımın adı? Bizim bir ruhumuz var ve aslında öz benliğimiz dediğimiz aslında kendi hakikatimiz her şeyden önce. Evet, burada bir araya girebilir miyim oraya gelmeden önce? Biz çok kıymetli birisi aracılığıyla tanıştık Işık Hanım. Teşekkür ediyorum buradan da tekrar. Bir program yapın çok güzel olur demişti. Rüya sembolizmine çok kıymet veriyorum. Ya daha doğrusu sembolizme çok kıymet veriyorum ve Yang falan okuduğum zamanlarda da onun da kendisinin rüyalara çok kıymet verdiğini, işte aslında bilinç dışının kaynağının rüyalar olduğunu, işte arketiplerin aslında bilinç dışında rüyalara sembolizm olarak girdiğini falan çok bahseder. Ve sizin de bu yola çıkmanıza bir rüya vesile oldu diye duydum. Kuşlar öyle söyledi. O yüzden Evet, o aynen. hikayenizden de başlarsanız güzel Eee, olur. rüyalar işte bu alanı açtıkça yani bizim Hı zihin hı, kalabalığımız dediğimiz madde alemindeki o koşuşturmalarımız, dünyevi telaşlarımız dışında kendimize alan açtıkça hı hı, bize bir şeyler fısıldıyor o içimiz. Ve hı sonrasında rüyalarımız da tabii daha net ve daha anlaşılır olabiliyor. Şimdi hangi aşamadayız, neredeyiz, bu dünyevi sistemde hangi aşamadayız, neler yapıyoruz? Bizimle bizim öz yolculuğumuza giden o hakikatlerle ilgili aslında mana aleminden madde alemine düşen, posta kutusuna düşen mektuplar gibi rüyalar. Onları açıp açıp böyle haber almamız gerekiyor. Biz burada neredeyiz, ne aşamadayız? Kendime olan o yolculukta da öyle. Mesela ilişkiler bazında zorlandığımız bir konuda, mesela çok vericisinizdir diyelim. İşte rüyanızda işte aslında size mesaj geliyor. Ne diyor? İşte adaletin kılıcını işte kılıçla böyle sembolize ediliyor. İşte önce kendine hani hı, önce kendini de kullanmalısın diye. Bu şekilde. Sonra bunu analiz edebiliyorsunuz işte kalktığınızda. Hayatınızda bir yeri oluyor muhakkak. Çünkü sizden ayrı değil. Rüyalar bizi özümüze götüren aslında hakikatlerimizdir. Kendimize giden yolculuktaki hani hangi aşamadayız, ne aşamadayız bunu tabii tasavvufi değerde ölçümlemek de gerekebiliyor. Tabir edilmesi de gerekebiliyor. Tahayyül ekranı dediğimiz, hayal ekranı dediğimiz yere yansıyan görüntüler de günümüzde işte uyku uyanıklık arası gibi hı hı, serüvenlerde de bunlardan böyle haberdar alabiliyoruz. Ama hani rüyalar gerçekten de bizim aslında yolculuğumuza giden yönergeler ve burası bizim hakikatimiz aslında. hı hı, Şimdi benim kendime olan yolculukla ilgili mesela kendi hikayemde şöyle bir şey oldu. Mesela potansiyel olarak işte misal aleminde potansiyel olarak misal alemi dediğimiz dünyanın bir üst kat enerjisi aslında. hı hı, Yani uyuduğumuzda ruhumuz oraya zaten kaçar gibi gidiyor ve oradan gerekli bilgileri almamızı sağlıyor. Eğer tabii ki biz burada ne kadar kendimizi derli toplu farkındalıklı ya da daha temiz yaşamaya gayret edersek oradaki fitil alemdeki hakikatlerimiz bize daha net, pürüpak yansıyabiliyor. Buna zaten alimler ayan beyan rüya derler, haberci rüya derler, salih rüyalar derler. Bunlar çeşitlerine giriyor ama bizim konumuzla ilgili mesela orada verilen bir potansiyel dünyevi sistemde açıp bunu realite haline getirmek istediğinizde genelde 3 yıl içerisinde gerçekleştiğini söyler.
Benim kendi rüya deneyimimde de hâlihazırda akademik anlamda çok koşturduğum bir süreçte, akademik anlamda mesleğim olan bir süreçte Hı hı. inanılmaz, yani, evet, ben yazıyordum zaten. Bir blog adresim vardı. Evet, yine hikâyelerimi, araştırmalarımı, denemelerimi yazdığım bir web adresim, yazılarımı paylaştığım bir mecram vardı ama ben bunu, hani, bir, kapak altında ya da bir etiket altında paylaşmak istemiyordum. Bana gelen rüyada 2 çocuğum var. Evet, burada da 2 çocuğum var ama oradaki, böyle, daha yaşları küçük. Sonrasında ve orada benim aslında yazar olduğumun bilgisi veriliyor. Hani, Hı bakıyorum kendi madde âlemime, evet, ben bunu, hani, herhangi bir şeyin önüne koymamışım ama arka planda yazıyorum. hı. Hı. Ve, bu beni bayağı bir düşündürdü yani. Etkilendiğim de bir rüya oldu. Neden böyle, neden böyle? Tabii ki günümüzde biliriz ki danışmanlıklar alırız, böyle yol haritaları belirlemek için vs. Orada da böyle karşıma çıktığında zaten, hani, bir de şöyle bir şey var. Murat Anmungan bununla ilgili çok güzel söylüyor kitabındaki kahramanları. Hani, o canavarlarla diyor, hani, canavar derken kendi kahramanları için söylüyor. Hı hı. Onlar çekmecedeyken yaşamak ne kadar zor diyor. Yani onlarla birlikte yaşamak çok zordur diyor. Hakikaten yani benim de hazırladığım kendimde bir sürü hikayeler vardı. O kahramanlar ya o içsel bir şey zaten. Hı hı. İtiliyorsunuz o duruma. Artık o sizden çıkmak istiyor enerji olarak. Evet. Ve vakti zamanı geldiğinde gerçekten de 3 yıl içerisinde gerçekleşen bir şey oldu ve benim hani kitabım oldu. Hani Hı hı. benim için çünkü yazıyor olmak önemliydi. Hı Ama ne oldu? Bir kitabınız olduğunda okuyan size yazar diyor. Benim için önemli olan yazıyor olabilmekti. Bir kitabım olmasa da olurdu. Ama Evet. sonrasında süreç beni buna itti. Daha da itti. Şöyle bir şey oldu. Ben kendi akademik hayatımı yaklaşık 17 yıllık akademik hayatımı hayallerim için, tahayyülüme düşen, ekranıma düşen hakikatim için her şeyi geride bıraktım. Yani hani öz yolculuğumuzda da gerçekten öz farkındalığımız dediğimiz hakikate giden yolda da bize çok fazla rehberimiz olabiliyor. Hı Hani hı. bize neler yaşatıyor? En temelden en maksimuma kadar. Hani biz Hı hı. sonuçta burada ben dediğimiz, kendimiz dediğimiz, aslında ruhsal benliğimiz dediğimiz, aslında birizdir ama yolculuk olarak ayırdığımızda kendimizi, hani kendini bilen Rabbini bilir var. Bir de savaşmamız gereken değil, aslında onu ehlileştirip barışmamız gereken bir ego alanımız var. Hı hı. Ve bir de ruhsal yolculuğumuz var, değil mi? Yani bir insanı kategorilere böldüğümüzde, işte rüyalar aslında sizin hangi aşamada olduğunuzu, ne aşamada olduğunuzu Hı hı. farkındalık açısından da çok fazla katkı sağlıyor. Yani onlar böyle gerçekten mana alemine düşen mektuplar gibi. Hatta Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri söyler ki, öze yolculuk yapabilmeniz için misal aleminde yolculuk yapmanız gerekir der. Yani orayı bir tahayyül, temaşa etmeniz gerekir der. Hı hı. Hani bunu alimler de bize işaret olarak gösteriyorlar. İbnül Arabi keza rüyalar konusunda tahayyül yani hayal mertebesi boyutunu çok fazla anlatır Hı hı. kendisinin eserlerinde. Ve İmam Gazali Hazretleri de vardı. Çok güzel bir şey söylüyor. Belki günümüzde bu bizim de böyle yaşarken bir püf noktası olabilir Kimya-i Saadet'te. Diyordu ki dünyada sizi bir sonraki yolculuklarınızda, hani burası bir ruhun yolculuğu. Biraz mola veriyoruz değil mi? Dünyadayız yani hani. Ben o yüzden aslında biraz da dünya molası demek istedim. Hı Ruhumuzun yolculuğu devam edecek aslında. Hakikatimiz hep devam edecek. Bugün burada bir bedendeyiz ama belki başka bir süreçte sürekli bir varlık olacağız. Ya da hı. başka bir şey bilemeyiz. Ama bu bir yolculuk ve biz dünyadaysak aslında bizi daha dünyada bile bırakan şeylere Hı çok hı. fazla tutunmamamız gerektiğini söylüyor. Hı hı. Yani, hani, daha dünyadayken bile bizi bırakmayacak şeyler, vardır diyor. Onlar diyor ilimdir Hı hı. ve amellerimizdir. Amel dediği nokta da bizim eylemlerimiz aslında. İlim dediği de bunlar diyor dünyadadırlar, dünyalık gibi görünürler ama dünyada olup dünyada olmayan şeylerdir. Sizin hakikate giden yolculuğunuzda her zaman size eşlik edecek ve her zaman size rehberlik edecek olan 2 şeydir diyor. İlim ve ameller. Yani ilim bizimle gidecek nokta. İlim derken de aslında burada biraz neye vurgu yapmak istiyorum? Zaten insan bir kitaptır. Hı Hani hı. Hacı Bektaş Veli de söyler, insan bir kitaptır der. Evet. Hani kendimizi açıp okuyabilmeli.
her kendimizi okuduğumuzda aslında biraz da kainata şahit edip gözlemleyip oradan da okuma yapıyoruz aslında. Çünkü Hı hı. biz oradan ayrı değiliz. Biz biriz Hı ve hı. aslında kendimiz için yaptığımız her şey bütüne de yapıyor. Bu anlamda da rüyalar çok fazla katkı sağlıyor. Hı hı. Tabii ki daha uhrevi, daha mistik. Hı hı. Genelde Veda'da uğurlu sayıların yanında 200 tane yakın Veda kitabında rüyalar da tasvir edilmiş. Hı hı. Aslında eski o 1800'lü yıllara dönüp baktığımız zaman. Ve bunlar hep British Museum'da da falan saklanan eserler aslında. Hı hı. Rüyalar aslında antik çağdan beri geliyor. Aslında ilk Ademiyetle birlikte geliyor ama zaman zaman bize unutturuldu. Yani şimdi rüya deyince böyle bazen korkan insanlar da var. Acaba ne göreceğim? Hani rüya görmekten korkuyorum gibi. Hı hı. İşte rüyamı hatırlamıyorum diyenler var. İşte neden hatırlamıyoruz? O en başta bahsettiğim, biz çok fazla yüklendiğimiz zaman, kendimize alan açamadığımız zaman, etrafımız, zihnimiz kalabalık bir oda düşünün. Hı Ruh yolculuk yapıyor. Gece zaten bir basit bir eylemle çıkıyoruz zaten. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyoruz. hı. Uyku bile bu yolculuğa başlatıyor. Oradan gelecek, indirecek ama madde alemine. Odamız kalabalık, yani zihin odası. Hı hı. Odamız kalabalık olduğu için orada hafıza boyutuna atabilecek bir şey bulamıyor. Yani oradan sorumlu, rüyalarımızdan sorumlu ruh meleği var mesela. Hı hı. Genelde insanlar kalkıyor, ne yapıyor? O gün yani her gün yaptığı şeylerle ya da tanıdığı kişilerle, yani doğduğundan bu zamana kadar şahitlik edip gözlem yaptığı şeylerle sembolize edip hatırlatılıyor Hı hı. rüya. Yani hani her gün işine kırmızı arabayla gidiyor diyelim. Ne Hı hı. yapıyor? Rüyasında kırmızı arabaya binerek, ama o Hı hı. aslında hakiki boyutta belki kırmızı bir gül kokluyordu ve orada Evet. birisiyle muhabbet ediyordu gibi gibi durumlar olabiliyor. Ben astrolojiye girmeden önce bir rüya görmüştüm. Hı hı. Rüyamda böyle köyde bahçedeyiz. Annem bir şeyler tarlayla uğraşıyor. Yani toprakla uğraşıyor. Başkaları da var ama Hı hı. işçiler götürürdük. Hani öyle bir gün gibi. Ve herkesin üstünde hani herkes eğik ya tarlada eğilmişler Hı toprakla hı. uğraşıyorlar ama herkesin sırtında mesela şey var. Formüller gibi işte derece dakika Hı hı. karşılığında Hı hı. sayılar var böyle alt alta. Ben sonra bunları natal haritada gördüm. Yani gezegenlerin dereceleri ve dakikaları şeklindeki o formülasyonu gördüm. Sonra da Platon'un psike der, aritmetiktir, bedensel bir geometridir cümlesinde ben rüyamın karşılığını görmüştüm. Yani hepimizin bir dediniz ya kitap Evet, kalemle yazılmış. evet. İşte hepimizin belki o kalemden akan bir mürekkep. O mürekkebin bir arketipi var, bir oluşturduğu formülasyonu var. Ve bunu daha da derinleştikçe işte koşulukla da birleştirdikçe çok kıymetli farkındalıklarım oluştu. Gerçekten dediğiniz gibi bazı insanlar rüya da görmüyor ya da Hı hı. görüyor ama dediğiniz gibi hatırlamak istemiyor. Hatta uykuya gitmekte bile zorlanan insanların aslında oradaki bir şeylerden korktuğu, Hı hı. bilinç dışındaki bilgiden uzak kalmaya çalıştığı şeklinde de açıklamaları var gene Young tarafında. Evet, aslında o işin Türkçesi ne demek oluyor? Aslında kendi hakikatimize giden özümüzle bazen kendimizle karşılaşma cesareti. İnsanın zaten önceliği nedir? İnsanın kendiyle kalması ve kendi kendini eğip bükebilmesi ya da kendine çıkan o yolculuğunda biraz bir ne aşamadayım, neler yapıyorum, o farkındalıklı yaşama haline geçmek biraz cesaret isteyen de bir iş. Hı hı, Yani hani kimse bununla kafa yormak istemez. Hani bir sistem kurulmuştur, otomatik yaşarız. Hani son zamanlarda söylenen işte o konfor alanı dediğimiz şey. Birisi bize bir şeyler söyler ve biz yaşamaya devam ederiz. Ama biz bu dünyaya hani ne için geldik? Bizim hı hı, asıl hakiki potansiyelimiz ne? Konusunda bakmak için işte o ufak ufak alanlarla, işte ufak ufak işte o düşünce temizlikleriyle ya da farkındalıklı bilinçlerle ve zaten rüyalar boyutu da inanılmaz yardım ediyor. Yani hatırlamıyorum diyor mesela hı hı, danışan diyelim bana geldiğinde rüyamı hatırlamıyorum diyor. Bir kere zaten her şeyden önce niyet de etmek gerekiyor. Yani rüyayı hatırlamaya niyet etmek gerekiyor. Ve hani bunu bir kalem ve bir defter aldığınızda elinize
başucunuza koyduğunuzda ne yapıyor? Otonom hani kodlanıyor zaten. Sabah kalktığında bu rüyamı bu deftere yazacağım, takip edeceğim dediğinizde zaten o size yansıtılıyor. Yani rüyalar bu anlamda çok iyi. Ben yani alimler, eski alimler, yani mitolojik tarihler, tarihe isim yazdıranlar ve bir sürü sanatçılar, Dali'nin mesela eserleri bilirsiniz ki rüya yoluyla hani o görsel. Hatta Beethoven'ın ritim bilgisi sanırım 9. senfonisiydi. Ne yapıyor? Rüya yoluyla ritim bilgisi. Yani rüya dediğimiz hani bazen işte o korkan kesim için hani çok böyle uhrevi ya da böyle mistik şeyler görmek istemiyorum ya da süptil varlıklar illa hani rüya deyince hep o tarafa Evet, bağdaştırılıyor. evet. Ama tamamen de öyle değil. Yani hani nefsani rüyalar küçümseniyor gibi gelebilir ama inanılmaz insanın kendi öz yolculuğunda müthiş farkındalık katıyor. Az önce de dediğimiz gibi sizde bir potansiyel vardır. Ben bu potansiyeli aktif açmasam yani rüyamın üstünde böyle bir düşünmesem bu madde aleminde bu rüya bana ne demek istedi? Oradaki açılım bana evet iyi geldi. Oradan bir ışık yaktı. Benim potansiyelimde var ki zaten yansıtılıyor. Değil mi rüyama? Ve ben potansiyelimde var ki dünya hayatında işte yazarlıkla ilgili düşünmeye başlıyorum. Olmayan bir şey bana yansımaz yani. Ne rüyama yansır ne de hayallerime yansır. Zaten hayatınızın da içinde olan noktalardır. Yani muhakkak hikayenizde bir yerde bulursunuz kendi hayatınızın içinde gördüğünüz rüyanın muhakkak anlamı vardır. Ve onu açıp baktığınız zaman da gerçekten oradaki süreyle buradaki süre farklı olduğu için ben bu madde aleminde bu düşünceyle oluşturduğum için ne yapıyorum? Realite haline getiriyorum. Değil mi? Yani evet, orada bir yazar var. Ne yaptı dünyevi sistemde? Bunu gerçekleştirdi gibi. Bu her şey için de geçerli. Mesela bizim bir türlü yönetemediğimiz ilişkiler bazında da bize rehber olabilir. Yani hani mesela zen eğitimi benim için. Mesela zen eğitimi de bu şekilde başladı aslında. Hani biraz İbnül Arabi'nin ilminden biraz araştırma yapayım derken yani neye ihtiyacım olduğunu adını bilmiyorum ama bir şeye ihtiyacım var. Hani ilişki alanımı derleyip toplamak konusunda bir şeye ihtiyacım var ama ne bilmiyorum. Yani herhangi bir Zoom'da benim Zen hocasıyla tanışmam, sonra Zen sürecine başlamam, Zen'den işte rüyaların açılması, rüyaların hayatıma etkisi derken sonra dedim ki aha dedim yani. Hani gerçekten bu öz yolculuk dediğimiz hani dışarıdan değil aslında içimizde var olan bir şey ve o zaten bizim posta kutumuza düşüyor yani. Hani her gece istemsizce uyuduğumuzda düşüyor. Bir onu açıp şöyle kalbimize koyup hani bize ne hissettirdiği, hani şöyle hayatımızdaki yerine hatta bunu deftere yazıp rüyalarını takip edenler de var kendi o güzel yolculuklarını. O yüzden kıymetli ve değerli oluyor Münevver Hocam. Dediğiniz gibi bu aslında cesaret edip Hı hı. yürüyebilmek, yürüdüğünüzde Evet, o önünüzde sürekli düşüyor. Yani her adımınızda belki yeni yeni açılımlarla işte o evet. sizi oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor derken etrafınızda bir e, alan oluşuyor. Yani morfik alan da diyebiliriz buna. Çünkü siz açtıkça sizi içine çeken bir morfik alan. O yüzden hani korktuğunuz yerlerde de belki neyi açtınız, orada neyi görmeniz gerekiyor. Oraya biraz dikkatlice bakıp Hı hı. o aynadan yansıyan sizde neden rahatsızlık yapıyor? Gerçek hayatınızda bu neye tekabül ediyor? Cinsinde düşünmelere başladığınızda dediğiniz gibi zaten dıştan hiçbir etki değil. Siz ancak içten kazdıkça kazdıkça bunu bulabiliyorsunuz. Peki rüyalardan nasıl faydalanalım? Yani hatırlamaya Rüyalar. çalışsınlar mesela. İlk onu dediniz. Önce niyet etsinler dediniz. Evet, kesinlikle. Hı hı, Yani önce nasıl? İşte o alanı açarak başlayabilirler. Hani çünkü rüyaları hatırlamayanlar hı hı, genelde hani alimlerin tabiriyle dünya ile çok meşgul olan insanlardır. hı hı, Evet tabii ki meşguliyet gerekiyor ama yani 24 saatte bir 15 dakikayı, 20 dakikayı ya da hani 10 dakikayı çok görmemek gerekiyor. Bu ne demek? Bu kendinizi dinlendirmeniz. Meditasyon yapabilirsiniz. İşte inandığınız inanç kalıplarına göre zaman harcayabilirsiniz ama kendinizle vakit ayırın. Bu kitap okumak olabilir. Hani sizi sakinleştirecek, ekstra bir şey düşündürmeyecek, yük olmayacak. Buradan başlanabilir. Sonra ne oluyor? Siz kalkıyor, yatıyorsunuz, rüyanızda işte hatta niyet koyarak da uyunabilir. Hani
herhangi bir hayatımızda zorlandığımız bir anımız vardır. Ne Ha, evet, yapalım? hatta öyle rüyalara bir şey deniyordu. Ne deniyor? Dua edilip. İstihare Ha, rüyası evet, diyorlar. evet. Evet. Hı hı. Yani hani herhangi bir ritüele de gerek yok Hı bana göre. Bunu niyet ettiğimizde zaten yatıp ve rüyalarımı işte bir defter, bir kalem hani yazmaya niyet edin. Yazmasanız da hani hı, sizi hı kodlasın ki yazsanız ne kadar güzel olur. Bu şekilde rüyalar. Şimdi rüyaları gördüğümüz zaman da tabii ki bir içselleştirmek lazım ve çok da anlatmamak lazım. Hani bununla ilgili yayınlar yaptım. Hani burada kısa konu kalır diye buraları açmadım ama rüyaları da anlatmamak lazım. Neden? Bize örnektir aslında Hazreti Yusuf'un rüyası. Hazreti Yakup ne diyor? Bunun bilgisi var. Kardeşleri kıskandığı Kardeşlerine için anlatsın. Hazreti Yusuf anlatma diyor. Hı hı, Yani tabii ki onun da bir hikmeti vardır Allah-u Teala nezdinde. Ama anlatma diyor. Yani o yüzden bizim kalbimizin mutmain olduğu, işte bu tarz ilimlerle çaba sarf eden, işte gerçekten alimlerin kaynaklarını takip eden ve gerçekten hani bana ne zararı olabilir ki dediğiniz hı hı. insanlara evet etkilendiğiniz rüyaları anlatabilirsiniz. Anlatmak ne demek? Yani İbnül Arabi de bu konuda çok net söylüyor. Yani ilk yorumu kim yaparsa o şekilde kalır ve kuşun ayağındaki nasiptir der. Hı Yani o her gece biz nasipleniyoruz. O yüzden şimdi diyor açtığınız zaman o açılmış haliyle kalacağını kesin ve net söylüyor zaten. O yüzden eğer kimse yoksa, hı, hani hı. anlatacağınız kimseler yoksa, bulamadığınız kimseler yoksa kendinize, işte bunun analizini kendiniz yapabilirsiniz. Sezgilerinizle kalbe koyarak. Annem suyu Hayal, anlat derdi. Çeşmeyi aç anlat derdi. evet o da anlatılabilir ama Hı orada hep bir potansiyel var ya Münevver hı, Hanım. Yani ben onu da birazcık dünyevi sisteme indirip hani realite anlamında bize kolaylık olması için söylüyorum. hı hı, Hani onları açalım, açmamazlıktan gelmeyelim, rüyalarımızı açmaktan da korkmayalım ama doğru kişilere anlatmak gerekiyor. hı hı, Kimseyi bulamıyorsak oturalım kendimize anlatalım ve hani bunu alimler sırlamak, bükmek der aslında duasını etmek demektir. hı Oturun bunun güzellikleri çıkmasını talep edin Allahü Teala'dan. Niyet edin. İşte ben böyle bir şey gördüm. Hani bu mesela bilmiyorsunuz yeşillik gördünüz. Doğada yürüyüş yapıyorsunuz. Böyle bir ferahlık hissi verir değil mi? hı, hı Dünyevi sistemde de ferahlamak istediğiniz ne varsa oturun o konuda hani bu rüya buna ferahlık getirsin deyin en azından. hı, Anlatabildim mi? Bu ne oldu? Bir yorum olmuş oldu. Bu ne olmuş oldu? Bir sırlanmış oldu. hı Tabii hı, ki de rüyayı biz mesela ben danışmanlıklarımda yani minimum 2 saatten 4-5 saate kadar rüya tabirliği var. Yani bir haritadan 3 sayfa analiz çıkartılabiliyor. Yani buna da şahitlik ettim. Tamam, o boyut başka. Çok etkilendiğimiz rüyalar olabilir. Hani bunu açtırmamız gerekebilir. Bir gerçekten bu bana bir şey anlatmak istiyor ve çoğu kişide de şu da var son zamanlarda şahitlik ediyorum. Tekrarlayan rüyalar görüyorlar. Bu hı ne hı, demek biliyor musunuz? Sizin kendinizde olmazsa olmazınız bu dünyevi sistemde gerçekleştirmeniz gereken aslında misyonunuz hatırlatılmaya çalışıyor. Her seferinde aynı rüya. Her seferinde yani sabiteniz demek oluyor aslında. hı Hep hı. hatırlatıyor. Hep hatırlatıyor. Ya da dolanıklık. Artık bir kişiyle bir sorun hep aynı kişiyi görüyorsunuz. O artık orada dolanıklık olmuş. Onu da çözmek gerekiyor. Yani rüya sadece evet öz yolculuğumuzla ilgili sağlık konusunda da bize birçok bilgi veriyor. Hücre bozulmaları başladığının bilgisini rüya yoluyla alanlar var. Yani bakıyoruz hücre bozulmaları başlamış. Tahlile gidiyor. Böyle bir tık böyle hani bir şey çıkıyor laboratuvar ortamında. Ama zaten hani yeter ki o bir tık çıksın ama ne yapıyor ilahi sistem dahilinde? Evet diyor senin vücudunda hücre bozulmaları başladı. Artık ne yapacak? O kişi buna göre yaşamını, sağlık biçimini, doktor kontrollerini sağlamış olacak. Sonrasında da zaten yani sen kendinde bu sağlık sorunuyla ilgili çalış demek istiyor ilahi sistemde. Hı hı. Bazen karışımlar verilebiliyor rüyada hastalığıyla ilgili. Yani bu anlamda her anlamda besleneceğimiz gerçekten bir rahmet kapısı. Hı O hı. yüzden yani çok uzak bir konu gibi görmemek lazım. Hani Evet. rüya böyle günümüzde biraz uzak gibi duruyor hani Hı insan hı. kendinden ama değil yani. Hani Yusuf'un hikayesini yani rüyasını Hı hı. babasına anlatma kısmını söyledik ya. Ee, Evet, orada mesela babası kimseye anlatma dedi, okey, ama o mesela o hikayeyi yaşadı. evet, Kardeşleri bilmediği halde yaşadı o rüyayı. evet. Hı hı. Ben o yüzden orada hep şey düşünürüm.
Yusuf'un babasına anlattı çünkü babası bu rüyayı bilsin ve sonunda ne olacağını, eninde sonunda Hı. ona ulaşacağının o mutmainliği içinde yaşasın diye Evet. düşünmüşümdür Yani hep. aslında orada hep ben Hazreti Yusuf'tan çok hep Hazreti Yakup'a odaklanmayı tercih ediyorum Hı hı, ayette de. Çünkü o hani ilk anlatılan kişi hı hı, ve onun hep bilgisinde verilen bir şey ve hep bize anlatırken ayette şunu söylüyor hani Hazreti Yakup'un Allahu Teala'nın ona bahşetmiş olduğu özel bir ilimden bahsediliyor. Hep yani oraya böyle bir şey geçirir. hı hı, Hani şu demez. Mesela Hazreti Yusuf için rüya ilmi der. hı hı, Ayet rüya der. Ama mesela Hazreti Yakup için şu demez yani. Hani evet o bir ilim bahşedilmiştir ama ne ilmi olduğunu mesela bilmez. hı hı, Belki o Hazreti Yakup'un bilgisinde ve dahilinde olan bir şey ve hı Yusuf'un da babasına anlatması o şekilde bir gerçeklik oldu. Hani dediğimiz gibi bunun gerçekleşmesinde de bir rahmet vardı. hı, hı Dönüp dolaşıp sonrasında yine bir araya geldiler. hı. Gömleğinin kokusu falan da ulaşmıştı hatta. Yani orada da mesela Yani o ayetler rüyanın sonunda Cem olacaklarını, hepsinin onun hı, önünde eğileceklerinin bilgisini Yusuf rüyasında verdiği için o evet, kalenderlikle yıllarını geçirdi ve çok üzüldü ama hiç isyan etmeden. O yüzden hani rüyalarda verilen mesajlar e, gerçeğe de dönüşüyorsa öyle evet. mesela benim de çok çünkü ben çok su grubu yoğunluğu olan bir insanım çok rüya görürüm Ben de e, öyleyim, evet. ve gerçek olduğunu da Grubu. görürüm. Orada şu var, olan şeyde hayır var diye düşünmeye başlıyorsunuz bu sefer. Hı. Ne Evet. İşte olmuşsa. var olmayan hani bir şey aslında yansımıyor ya. Ya Hı tabii ki Yusuf'un orada o olayı yaşamasının hikmeti de hı, hı yani bir gün işte günümüzün Maliye Bakanı diyelim. hı, Yani bir gün o seviyeye gelip o ilmi bahşedilmesi için çünkü hapishane günlerinde aslında bu rüya ilmi ona da bahşedildi. hı hı. Yani bu süreçten geçmesi gerekiyordu o ilmi alabilmesi Yani için. o O sadece bir mertebeye kıssada bile varabilmesi aynen bir için. sürü hikmet var. Mesela o hapis kısmı birçok insanın mesela mağara Hı hı. alegorisi, Metaforu. Hı hı. kendimizin içe dönmemiz, e, hepsi aslında ne diyor bize? İçine dön, mesaj içeride. İşte evet yani o yüzden de kendimize böyle küçük küçük alanlar yani küçük Evet. mağaramızı, sığınaklarımızı Hı biraz hı, çekilmemizde katkı var, fayda var. İşte bunlar bize çok yardımcı oluyor. Yani benim rüya alemi dediğimiz mesela Peygamber Efendimiz dünya hayatını bir rüya alemi der. hı hı, Hazreti Yusuf der rüya içinde bir rüya görmüştür der mesela hı Peygamber hı, Efendimizin Hazreti Yusuf'un süreciyle ilgili böyle bir yorumunun olduğu biliniyor hı alimler hı. tarafından. Ve gerçekten de aslında buranın da tabir edilmesi gerekiyor ya. Aslında Evet, o yüzden de işte o alanlarda neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl evet. davranıyoruz, Hangi bu öfke aileye bize mi doğduk? ait, Kardeşlerimiz evet, kimler? hı hı. Dediğiniz Şikayet o ettiğimiz tabir kim var? mesela çok kıymetli. Çünkü Burayı bir tabir etmek evet, gerekiyor önce. ben neden bu aileye doğdum? Annem, babam, kardeşlerim neden bunlar? Neden bunları yaşıyoruz? Ya da onlar Evet. yaşamış. Hı hı. O tabirleri de yapıyor olmak insanın kendi DNA'sını doğru bir yolculuk yapmasında çok kıymetli oluyor. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler anlattınız. Eklemek Evet. istedikleriniz varsa onları da alayım. Yani rüya ile ilgili ekleyebilirim. Hı hı, Hani Albert Einstein de demiş ya hani biz sezgisel akıl vardı, rasyonel akıl vardı. Rasyonel akılı hizmetçi olarak değerlendiriyor. hı hı, Gittik biz diyor onu onurlandırdık. O yüzden sezgisel akıl dediğimiz nokta hı hı. aslında bizim vahiy diye bildiğimiz kanal, ilham, rüya, sezgi aslında Evet, hepsi bir kanal. hepsi bir O kanal. yüzden orayı sahip çıkalım ki yolculuğumuz kolay olsun, Hı hı. farkındalıklı olsun. Güzel mesajları alarak bu yolda ilerleyelim. Herkese de katkısı olur inşallah. Bu söylediğiniz nokta da çok kıymetli. O kanal okey saf akıtıyor ama siz hangi süzgeçten geçiriyorsunuz? Orada da zihninizin işte ne kadar temiz olduğuyla alakalı çamurlu sudan çamurlaşarak çıkan bir Evet, yorum. aynen. Hı Daha hı. saf bir zihinden. Orada da işte zihin kalibrasyonunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hangi zihin aşamasında olduğumuz, hangi zihin çeşitinde olduğumuzun da bakılması gerekiyor.
Biz bence Şey daha gibi çok konuşuruz çünkü siz söyleyecek, ben bir şey söylüyorum, ben söyleyince siz söyleyeceksiniz. Tamam, Bence biz tamamdır. birçok programlar Teşekkür da ederim. yapalım inşallah. İnşallah. Katıldığınız Çok için çok teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür Bilginize ederim sağlık. ağırladığınız için. Bugünlük de bu Sağ olun. kadar olsun bizden. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.